Sirius. Gökyüzünün karanlık denizinde parlayan bu yıldız, insanlık tarihinin her döneminde aynı etkiyi uyandırdı. Size şimdi onu sıradan bir ışık noktası gibi değil, binlerce yıllık hafızanın içinden süzülerek gelen bir işaret gibi anlatacağım. Çünkü kadim dünyalar, farklı kıtalar, farklı diller, farklı inançlar, hepsi birbirinden kopuk görünen bu toplumlar nedense aynı yıldızın üzerine eğildi. Ve şimdi biz, onların bakışlarını takip ederek kendi bakışımızı Sirius'un soğuk maviliğine çeviriyoruz. İlk olarak bilimin bize Sirius hakkında ne söylediğini bilmelisiniz. Modern astronomi, Sirius'un tek bir yıldız olmadığını, bir ikili sistem olduğunu söylüyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Parlak olan Sirius A ve onun görünmeyen ama son derece yoğun olan yoldaşı Sirius B. Bu bilgi teleskop ve fizik sayesinde doğrulandı. Ama bu noktada size Dogon kabilesinin hikayesini anlatmam gerekiyor. Çünkü Mali'de yaşayan Dogonlar, Batılı astronomların Sirius B'yi keşfetmesinden çok önce bu yıldızın bir çok yoğun, görünmeyen, dönen eşe sahip olduğunu söylüyordu. Bunu nereden bildiklerini sorduklarında Dogon yaşlıları şöyle diyordu: "Bu bilgi bize gökyüzünden gelen nommolar tarafından öğretildi." Bu iddia elbette bilimsel bir veri değil. Fakat antropolog Marcel Griaule ve Germain Dieterle'nin Dogonlarla yaptığı uzun yıllar süren çalışmalarının bir parçasıydı. Bu anlatı ne kadar tartışmalı olursa olsun, insanlık tarihinin ezoterik hafızasında Sirius'un neden bu kadar önemsendiğini açıklayan örneklerden sadece biridir. Size kelimenin kökeninden de bahsetmeliyim çünkü Sirius adı bile eski insanların ona ne anlam yüklediğini gösteriyor. Yunanca'da Seirios, yani yakıcı, kızdırıcı, ateş saçan. Arapça'da Şira veya Şira ki Kur'an'da Necm suresinde adı geçen tek yıldız budur ve o Şira'nın Rabbidir. Tek bir yıldızın ismen anılması, İslami literatürde göksel işaretlerin sembolik önemini bilen herkes için büyük bir vurgudur. Mısırlılar ona Sopdet derdi ve Nil'in taşmasını başlatan yıldız olarak kabul ederdi. Çünkü Sirius'un helyak doğuşu Mısırlıların yılbaşını belirliyordu. Isis'in tacındaki yıldız budur. Yani bir kelimenin kökeni tüm dünyanın bu yıldızı nasıl gördüğünü fısıldar bize. Şimdi gelin, dinlerin ve inançların Sirius'a nasıl baktığını size hikaye eder gibi anlatayım. Kadim Mısır'da Sirius'un doğuşu hayat demekti. Nil'in taşması, bereket, yaşamın yeniden başlaması. Mısırlılar gökyüzüne bakar ve Sirius'u gördüklerinde Isis'in yeniden gülümsediğini söylerlerdi. Firavunlar öldüğünde ruhlarının önce Orion'a, yani Osiris'e, oradan da Sirius'a, yani Isis'e geçerek yeniden doğacağına inanılırdı. Böylece yıldız yalnızca bir ışık değil, ölümle yaşam arasındaki kapıydı. Dogonlar için Sirius, öğretilerin geldiği yerdi. Onların nommo dedikleri varlıklar, gökten inişi, suyla kaplı gemileri ve Sirius sisteminden gelen bilgiyi temsil eder. Bu, antropolojik tartışmaların merkezindedir. Bilim insanları bunun mitolojik bir anlatımı yoksa kaynağı bilinmeyen bir bilgi kırıntısı mı olduğunu hala netleştiremedi. Yunan mitolojisini anlatmadan geçemem. Yunanlılar Sirius'u köpek yıldızı olarak görürdü. Orion'un av köpeği. Yazın en sıcak dönemlerinde gökyüzünde belirirdi ve insanlar bu sıcağın sebebini Sirius'un öfkesine bağlardı. Onun için yakıcı derlerdi. Öfkenin, kuraklığın, kavurucu ateşin habercisi. Bazı yıllar Sirius görünmeye başladığında salgınlar artar, hayvan ölümleri çoğalır, iklim değişirdi. Bu yüzden Sirius hem kutsal hem de uğursuz bir işaret olabiliyordu. Kabalistik geleneklerin bazı yorumlarında ise Sirius, bilginin göksel penceresi olarak sembolize edilir. Kabala metinlerinde yıldız,
doğrudan adıyla geçmese de Da'at, Binah ve Hokmah'ın sembolik karşılıklarında Sirius'un ışığı, bilincin kapısı olarak anlatılır. Hermetik geleneklerde Sirius, inisiyasyonun göksel anahtarıdır. Antik Mısır'dan Hermetizme, oradan Orfik gizemlere ve modern okültizme kadar uzanan bu çizgide, Sirius, bilginin ve ruhsal uyanışın kaynağı gibi resmedilir. Sirius'un ölüm kültleriyle olan gölgeli ilişkisine de değinmeliyim. Bazı toplumlar için Sirius'un yükselişi yalnızca bereket değil, ölüm demekti. Roma'da Canicula, küçük köpek ama aynı zamanda ölümün habercisi. Kavurucu sıcaklar, yangınlar, hastalıklar. İnsanlar bu dönemden korkardı ve Sirius'un gökyüzündeki yer değiştirişini uğursuzlukla ilişkilendirirdi. Bu, insanlığın o yıldızla kurduğu ilişkinin ne kadar iki uçlu olduğunu gösteriyor. Şimdi dikkatle dinleyin. Çünkü konu Mısır'ın kozmik öğretisine geri dönüyor. Mısırlılar Osiris'i Orion ile, Isis'i Sirius ile özdeşleştirdi. Bu sadece bir sembol değildir. Dini ritüellerden tarıma, takvimden ölüm kültüne kadar Mısır'ın tüm yaşamı Sirius'un döngüsüne göre şekillenmişti. Yani Sirius'un parlaklığı insanın kaderini, devletin düzenini, ölümün ritüelini belirliyordu. Ve geldik Anunnaki meselesine. Sümer tabletlerinde Sirius adı doğrudan geçmez. Ancak modern ezoterik akımlarda, özellikle teosofi, hermetizm ve okült literatürde Anunnaki'nin kökeni olarak Sirius sıkça işaret edilir. Bu bilimsel bir veri değildir elbette. Ama hermetik geleneklerde şöyle bir öğreti dolaşır. İnsanlığın öğreticileri Sirius'tan geldi, yöneticileri Orion'dan, koruyucuları Pleiades'ten. Bu sözlerin tarihi değil, sembolik bir karşılığı vardır. Ama Mısır, Mezopotamya ve Dogon arasında Sirius'un hep öğretmen yıldız olarak geçmesi, ezoterik anlatıların neden bu yıldızı merkez aldığını açıklıyor. Kabalistik metinler, hermetik semboller, Mısır'ın anlatısı ve Dogonların bilgisi birleştiğinde ortaya tek bir ortak zemin çıkar. Sirius bir kapıdır, bir bilgi kapısı, bir ruh kapısı, bir başlangıç ve bir son kapısı. Modern bilimse bugün Sirius sisteminde hala açıklanamayan bazı anomaliler olduğundan bahsediyor. Sirius B'nin manyetik düzensizlikleri, sistemde üçüncü bir yıldız olabileceği ihtimali, Sirius A'nın normalden genç görünmesi gibi sorular bilim dünyasında hala tartışılıyor. Ayrıca yıldızın çevresinde büyük bir kozmik enkaz bulutu olabileceğine dair veriler var. Bu, eski bir planet sisteminin yok olduğuna dair işaretler olabilir. Bu bilgi, mitolojilerin bir zamanlar Sirius'ta yaşam vardı iddiasını bilimsel olarak doğrulamaz ama böyle bir ihtimali tamamen reddetmek için de yeterli değil. Şimdi size en büyük soruyu sorayım. Neden tüm insanlık Sirius'u hatırlıyor gibi? Neden dünyanın dört bir yanındaki birbirinden kopuk kültürler aynı yıldız etrafında mitoloji, ritüel, takvim ve kutsal bilgi inşa etti? Neden Dogonlar, Mısırlılar, Yunanlılar, Kabalistler, Paganlar, Şamanlar hepsi ama hepsi aynı noktaya baktı? Bu sorunun cevabı belki çok basittir. Sirius gökyüzündeki en parlak yıldızdı. Ama belki çok daha derindir. Belki Sirius insanlığın kolektif hafızasında bir iz bıraktı. Belki bir zamanlar birileri gökten indi. Belki insanlara bir şey öğrettiler. Belki onların hatırası bizde kaldı. Belki unuttuk. Belki unutturulduk. Ama bir şey kesin. Sirius sadece parlamıyor. Bizi çağırıyor. Binlerce yıldır. Ve hala. Ve gökyüzüne her baktığınızda o tek mavi beyaz ışık titrediğinde sanki şöyle fısıldıyor. Hatırlıyor musunuz?